onigiri görüp canım çekiyordu. Hemen gideceksin Japonya, sakin ol. Orada sürekli her gün yersin falan diyordum. Gerçekten burada bir saat boyunca oturup 7-Eleven Lawson falan öveceğim galiba. Kahveye bir 300 TL veriyoruz zaten. Bayağı yemek, tatlı ve içecek üçlüsüne 300 TL verip çıkıyordum yani. Selamlar herkese, ben Şevval. Geçtiğimiz aylarda Japonya seyahatim oldu. Ama hikayem herkesinkinden bir tık daha farklı oldu. Herkes oraya normalde yeme içmeye gidiyor. Havaalanında karşılaştığımız insanlar oldu, onlarla sohbet ettik. Japonya'ya 7. gelişimiz, diğer Asya ülkeleri gibi değil, çok farklı, yemekleri çok farklı vesaire dediler. Ben de bir tık daha farklı oldu. Çok fazla midem bulandı. Şöyle söyleyeyim. Ama bunun da bir sebebi var. Asla Japon yemekleriyle alakalı değil. Giderken Çin Hava Yolları ile uçtum ben. Uçakta da 3 öğün yemek verdiler ve her verdiklerini de yedim. İşte birazcık böyle merak ediyorum. O kültürün yemeği nasılmış, bu kültürün yemeği nasılmış diye. O yüzden verdiklerini böyle tamamen turistik amaçlı bir heyecanla yedim. İndiğim andan itibaren midem bulanmaya başladı sonra benim. Daha sonra kurtarıcılarımı buldum. Kombini store'lar. 3 tane ana kombini store var Japonya'nın. Family Mart, Lawson ve 7-Eleven. Benim en sevdiğim 7-Eleven bu arada. Ara ara da onun görüntülerini koyacağım zaten videoda. Bu 3 kombini store benim için kurtarıcı oldu. Çünkü hepsinde neredeyse smoothie makinesi vardı. Ve dondurulmuş meyveler oluyor. O meyveleri bir makineye koyuyorsunuz. O sizin için smoothie yapıyor. Ve fiyatı da inanılmaz uygundu. 65 TL'ye falan denk geliyordu yani. Şimdi 7-Eleven'dayız. Burada çok meşhur smoothie makinesi var. Bu şekilde alınıyor buzluktan. Buraya koyuyorsun, çekiyor. 10 numara 5 yıldız. Ben bununla doyuyorum burada. Neyse her gün ondan alıp ondan içtim. O beni bayağı toparladı. Hatta şöyle de bir olay var. Onun üzerine genelde böyle ben yapmadım ama çok böyle küçük küçük cam şişelerde şey satıyorlar. D vitamini falan satıyorlar. Hangover sattıkları içecekler var. Böyle küçük bizdeki kefirler gibi. Yine yoğurtlu bir içecek sanırım o da. Onu alıp mesela karıştırıyorlar. Hangover olanı değil de C vitamini mesela ne ihtiyaçları varsa karıştırıp böyle bir atom gibi bir içecek yapıp onu içiyorlar. Her gün C vitamini kesin içiyoruz. Bir de şunu beğendik herhalde. Bundan da alıyoruz sonra. Fotokopi makinesi bile var. Üçü de çok uygun bir yer bunun için. Orada mikrodalgaları var. Küçük böyle mutfak gibi bir alan yapmışlar. Mutfak değil de kahve makinesi var. İşte mikrodalga var. Smoothie makinesi var. Öyle bir alan var. Aldıklarınızı gidip orada ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Burada kahvemizi yaptık. Yine viral olan bir dondurma aldık. Kahvenin üzerine bunu dökeceğiz. Şimdi ilk kez deneyeceğiz. Birinci haftamıza geldik haftada ama yeni deneyeceğiz. Bir de ben matchalı cookie aldım. Bunu hot kahveye almıyorlardı sanırım. Ice alıyorlardı. Sıkmasak mı acaba? Çünkü zaten eriyecek, hemen krema olacak. Bence yeter ya. Bunu çok soğutmasın. Biz bunu böyle yiyelim. En sevdiğim yönlerinden birine gelelim. Bu 3 tane kombini store'un. Her metro girişinde, metro durağında var. Her sokakta var zaten ama özellikle metroya giriş çıkışlarda var. Japonlarda şöyle bir şey var. Çok çalışıyorlar. Çalışma kültürü çok ağır. Ve evde yemek yapma kültürleri de çok yok bildiğim kadarıyla. Zaten evleri geniş değil, mutfakları o kadar geniş değil. Daha çok dışarıda yiyorlar özellikle çalışıyorlarsa. Ve bu yüzden de böyle işe giderken hemen takeaway al git hızlı bir şekilde yemek için kendilerine bu sistemi kurmuşlar ama o kadar güzel kurmuşlar ki. Yani yemeklerin hepsi besin değeri yüksek yemekler. Yani bizim gibi bir çay, simit, poğaça, ayran alıp yemiyorlar böyle sabah karbonhidratı basmıyorlar. Oturup düşünmüşler sanırım, kafa yormuşlar yani. Bir sandviçi en iyi nasıl yaparız, besin değeri nasıl en yüksek olur, en lezzetli nasıl olur diye. Oturup düşünmüşler. Yemekleri genelde protein odaklı. Sadece karbonhidrat dediklerini ben çok görmedim açıkçası. Mesela egg sandolları var. Yumurtalı sandviçleri çok popüler. Hepsi de çok seviyor ilginç bir şekilde. Bana çok ilginç geldi çünkü benim için soğuk yumurta yenilmez bir şey. Yemem yani kolay kolay. Ama orada herkes yiyor, popüler. Kendileri de çok tüketiyorlar. Turistler de çok seviyor. Oradayken yedim tabii ki, tadına baktım. Böyle çırpılmış ve minik minik küp küp peynirlerle karıştırılmış gibi
Ekmekleri de bizimkinden farklı yani. Biz normalde çıtır ekmek severiz. Onlar bayağı ekmeğin hamur kısmına yapmışlar sandviçi. Yumuşacık bir şey. Böyle biraz ilginçti. Değişik değişik yemekleri var. Ama besin değeri açısından çok iyi tabii ki, sabah işe giderken yumurta yemiş oluyorsunuz yani. Var. O da çok ilgincime gitmişti mesela. Sandviçin arasında krema sürüp meyve koyuyorlar. Çilek falan belki olabilir. Ama portakal vesaire koyduklarını da gördüm. Tadı da güzeldi ilginç bir şekilde, şu an ağzım sulandı anlatırken. Sistemlerini çok beğendim. Girip oradan çaylarını kahvelerini alıyorlar. Şöyle de bir sistem var. Çayları mesela şişeli satılıyor. Atıyorum bizdeki meyve suları gibi şişelemişler. Ama soğutucu dolap olduğu gibi sıcak dolabı da var. Oradan direkt sıcak alabiliyorlar. Plastik olduğu için bana biraz böyle ısınmış plastik biraz kokuyor gibi geldi. Ben biraz ekstra hassastım oradayken anlattığım sebeplerden ötürü. Belki ondan olmuş olabilir. Ama yani bir iced tea almak yerine hot tea almak her türlü daha iyi olabilir kışın. Burası hot olan, bunlar sıcak. Sıcak sıcak satıyorlar. Çok beğenmedim ama. Plastik olduğu için benim biraz midemi bulandırdı sıcaklaşması. Genelde insanlar gelip buradan sabah alıp işe gidiyorlar. Fakat anlamadığım bir nokta şu. Kapının önünde yemek yasak. Dışarıda yemek de yasak. Yani yolda yemek yasak değil de ayıpmış yani o kültür için. Nasıl, nerede yiyorlar bilmiyorum. Çantalarını atıp işte mi yiyorlar? Tam anlamadım. Dediğim gibi büyük ihtimalle iş çıkışında da yine alıp buradan yiyip geçiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla hazır yemek vardı. Zaten o onigirilerin her çeşidi var. İçinde balık olanı da var, balık olmayanı da var. Mesela bir tane erik turşuları var. Erik turşulu yapıyorlar. Ama bu sanırım biraz daha böyle fakirlerin yaptığı bir şey gibi. Çünkü Murakami kitaplarından birini okudum. Oradayken bir kız böyle onigiriyi erik turşulu yaptığı için böyle arkadaşlara getire getire bunu mu getirdin, hani balıklı yapamadın mı gibi bir söylemde bulunuyorlardı. Ama onun da tadına baktım. Bence o da şahaneydi yani, güzeldi. Hazır yemek çok fazla satılıyor ve içlerinde katkı maddesi yok. Bayağı tabaklanmış böyle salatalar, sulu yemeği, çorbalar vesaire. Bunlar hepsi satılıyor. Haşlanmış yumurtalar. Bunlar çok fazla var. Sonra şey var mesela, balık kurutmuşlar ve cips gibi paketlemişler. Kurutulmuş balık, kurutulmuş kalamar. Çok kötü kokuyorlardı. Ben yiyemedim. Burayı lokal insanlar da oldukça fazla kullanıyor yani. Bakery'si çok güzel. Hamur işleri çok güzel. Şöyle bir şey olmuştu. Ben bir sushi restoranına gittim. Sonra şef yanıma geldi. Böyle konuşmaya, sohbet etmeye falan başladık. Normalde İngilizce de bilmiyorlar. En büyük sıkıntı bu arada Japonya ile ilgili. Çok fazla İngilizce bilmiyorlar. Translate'le geldi yanıma. Translate'den o Japonca konuştu. Ben İngilizce konuştum. O şekilde anlaştık. İşte şey falan sormuştum, hani ne yapılır, ne yenir, ne tavsiye edersin. O dedi ki buradan çıktıktan sonra Lawson'a gitmeni tavsiye ediyorum dedi. Şaşıracaksın dedi. Bir market aslında bu dedi. Hani restoran falan söylemeyeceğim sana dedi. Oraya git ve dedi süt ürünlü tatlılarından al. Süt ürünleri çok güzel Lawson dedi. O yüzden aklınızda bulunsun. Süt ürünlü tatlı. Ya bu arada hepsi güzel yani. 7-Eleven'dan aldığınızı da sizi üzmez. Ama Lawson'ın böyle bir tane şeyi var. İçi krema dolgulu. Ve inanılmaz doldurmuşlar yani kremayı. Bir şey var, mükemmel. Ağzım sulanıyor sürekli. Yemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Sonra ilginç olan şey vardı. Çok fazla sweet potato, tatlı patates dikiyorlar ve yapıyorlar böyle bir kumpir gibi. Ama hani sadece onu közleyip satıyorlar ve yani sıcak bir şekilde duruyor o kasanın orada. Onun kokusunu falan hatırlıyorum. Orası öyle kokuyordu. Özellikle Family Mart yapıyor sanırım. Pizza Bun var. Pizza Bun diye bir şey var böyle. Büyük bir Kayseri mantısı gibi düşünün. Bu şekilde falan. Genellikle de domuz eti oluyor içinde. Sebzelisi de vardı sanırım. Tam sebzelisi yoktu. Pizza Bun diye geçiyor bunlar. Sebze de var içinde ama hani etsizini hiç görmedim. Hep de domuz etli yapıyorlar. Onun kokusundan mesela hani iğrenmiştim yani. Hani yiyenler çok seviyor. Yiyen arkadaşlarım var. Tadını beğendiler. Ama Family Mart'ta bir de tavuk kızartıyorlar. Kızarmış tavuklar kasanın yanında böyle sıcak bir alanda. İşte kızarmış tavuklar, pizza bun, közlenmiş sweet potato. Bunların hepsi bir arada duruyor.
Ve benim midem bulandığı için oranın kokusu bana biraz ağır geliyordu. O yüzden Family Mart'ı çok tercih etmiyordum. Böyle şeyleri seviyorsanız, ki bunlar çok popüler. Herkes çok seviyor. Instagram'da sürekli görüyorum. Ek yumurtalı sandviç alıp arasına o kızarmış tavuklardan koyup yiyorlar. Bayağı sulu sulu falan diyorlar. Tavuğuna güzel diyorlar. O şekilde ama yani canım çekmedi mi? Tipinden bir zaman çekti. Denemek istedim. Ama su beni benden aldı. Bir de ben et tüketmediğim için yiyemedim maalesef. Eğer böyle şeyleri seviyorsanız hoşunuza gider. Eğer bütçe sıkıntınız varsa, restoranlara gitmek istemiyorsanız özellikle buradan kesinlikle çok rahat, sağlıklı bir şekilde doyabilirsiniz. Ve fiyatları da gerçekten çok uygun. Yani Türkiye'ye göre inanılmaz uygun. Böyle bir günlük yemeğiniz belki 500 TL falan tamamlarsınız yani. Biraz fiyat vereyim. Fiyatlara bakmadım açıkçası ya. Çünkü gerçekten uygundu yani. Genelde böyle bir şeyler alıyorum. Kahve alıyorum. O dolgulu tatlıdan alıyorum. Atıyorum yanına bir tane de onigiri alıyorum. Veya sandviç alıyorum. 300 TL'yi falan geçmiyordu. Yani biz kahveye bir 300 TL veriyoruz zaten. Bayağı yemek, tatlı ve içecek üçlüsüne 300 TL verip çıkıyordum yani. Fiyatlar açısından çok uygun diyebilirim. Eczane kısmı gibi bir kısım var. Eczane kısmı dediğim böyle vitamin, mineral, protein falan satılıyor. Minik minik böyle jöle gibi şeyler veya direkt küçük şişelerde vitaminleri falan. Bunlar da bayağı iyi oluyor. Atıyorum gittiniz sürekli et yiyorsunuz, et yiyorsunuz. Yani benim bir farklı bir vitamin, mineral almam gerekiyor dediğiniz noktada gidip onları alabilirsiniz. Özellikle çok uzun yolculuk sonrası bağışıklığın düşmesi çok muhtemel. O yüzden tavsiye ederim yani onları kullanın. Tadları da asla kötü değil. Gayet güzeller. Ben hiç hasta olmadım orada ama hemen hemen her gün vitamin, mineral desteği yaptım oradan. Bir de hangover içeceği var. Şuraya koyarım. Kesinlikle almanızı tavsiye. Çok yorgunsanız mesela uykuya kolay dalmanızı sağlayacak, böyle melatonin içermiyor sanırım ama uykuya geçişi hızlandıran, vücudu uykudayken daha iyi dinlendiren bir içecek var. Yine buraya koyacağım. Bir de sağlıkında çok iyi kombinatörlerim. Böyle bir detay daha vereyim. Kasiyerler genelde Hintli oluyorlar. O yüzden hani anlaşması da daha kolay, onlar İngilizce bildiği için daha rahat oluyor. Kozmetik alanına gelelim. Ben mesela oradan bir yüz yıkama jeliyle yüz yıkama yağı aldım. Gider gitmez yanımda götürmemiştim oradan alabilmek için. Güzel markalar var kesinlikle. Normalde hani Türkiye'de bizim için bir tık daha lüks kalan markalar bile orada böyle bakkal gibi yerlerde satılıyor. Şöyle markalar var. Şu falan Türkiye'de normalde ünlü bir marka. Pahalı, yeni geldi falan. Bu da bakkalda satıyorlar. Bir şey götürmezseniz, acil bir şeye ihtiyacınız olursa kremidir, şampuandır, fırçadır, her şey var. Onlar da var. Satıyorlar. O da çok hoşuma gitti. Ben yetmediği noktada aldım mesela. Çorap, iç çamaşırı, içlik, tayt vesaire de satıyorlar. Bunlar da gayet güzel. Zaten bir de şey var mesela. 7-Eleven'ın kendi özel bir çorabı falan var. Onlardan almak isterseniz de çok tatlılar. Bu arada kozmetik alanında bayağı marka satılıyor. Yani Romand falan satılıyor. Güzel şeyler bulursunuz. Makyaj malzemesi de. Don Quijote bazen çok boğucu olabiliyor. Öyle zamanlarda ben Don Quijote'ye gitmedim mesela. Oradan aldım ben. Don Quijote'den belki 100 yen daha fazlaya satıyorlar. Hani 25 TL falana denk geliyordu yani o zaman. Çok da değil yine aynı şekilde. Kozmetik için de fiyatları uygun diyebilirim. Gerçekten burada bir saat boyunca oturup 7-Eleven Lawson falan öveceğim galiba. Ama güzeller yani. İçeride exchange'ler var. Küçük böyle otomatlar var. Anlık nakit ihtiyacınız olursa direkt girip oradan da dönüştürebiliyorsunuz. Çekebiliyor musunuz? Çek edebiliyorsunuz sanırım kredi kartınızla. Ama yanınızda yen var, TL varsa TL götürmeyin ya. TL'yi çevirmek biraz zor. Dolar, euro götürdüyseniz yanınızda onu içeride çevirebiliyorsunuz. İyi bir kurdan çevirmiyorlar. Ama eğer yani anlık ihtiyacınız varsa kullanılabilir. Fotokopi makineleri falan var içeride yani böyle tamamen nelere ihtiyaçları varsa hepsini koyup böyle küçük bir yer yapmışlar. Bazılarında tuvalet de var. Hepsinde yok tuvalet. Bazılarında tuvalet de var. Onu da girip kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey yaptım ben oradayken. Orada da tabii ki ayrı ayrı çöp kovaları var. İşte kağıt, plastik hepsi ayrılmış bir şekilde.
Japonya'da normalde yollarda çöp yok gerçekten. Çöp elinizde kalıyor yani. Ama her adım başı bir böyle market olduğu için ben girip oranın çöpünü atıyordum. Bayağı rahatlatıyordu beni yani. Bir şey alıyordum mesela, yiyordum. O elimde kalıyordu ama ben bakıyorum hemen 2 dakika sonra zaten böyle bir yer var. Girip direkt oranın çöpüne atıyordum. Bu da aklınızda olsun. Her yerde Sevin'lerin olduğu için onun çöpünü kullanıyoruz. Poşeti biriktirip gelip burada atıyoruz. Çok sıkışırsanız mesela kendi çalışanlarına özel şey oluyor. Tuvaletleri oluyor. Onları kullanabilirsiniz bence isteyip. Ben bir kere yaptım öyle. Daha sonra diğer çalışan geldiğinde şok oldu. Sen buraya giremezsin tarzında. Ve kuralları var. Bazı şeylere inanılmaz şok oluyorlar. Şimdi şöyle bir şey başıma geldi benim mesela. Bir tane su aldım. 1-2 yudum içtim böyle. Ödemeden daha. O arada gezdim işte, bir şeyler aldım. Sonra kasaya gittim. Kasada böyle yaşlı bir Japon teyze vardı. Bakıyor suya, bakıyor falan, anlamadı yani hani ne yaptığımı. Su hatalı falan sandı. Sonra anladı. İngilizcesi de çok yok zaten böyle. Dedi ki işte önce ödeyeceksin, sonra içeceksin. Nasıl böyle? Hayatında ilk defa böyle bir şey görmüş gibi davrandı ki büyük ihtimalle ilk defa gördü yani. Hayatının şokunu yaşadı gibi oldu orada. Böyle ilginç detaylar da olabiliyor. Şimdi toparlamak gerekirse ben üçüne de bayılıyorum. 7-Eleven, Family Mart ve Lawson. Üçü de çok güzel ve gördüğünüz yerde zaten girmek istiyorsunuz. Hani daha yeni çıkmış oluyorsunuz ama ileride bir kere daha gördüğünüzde yine girmek istiyorsunuz. Çünkü gerçekten çok lezzetli ürünler satıyorlar. Asla aç kalmazsınız. Sonsuz bir onigiri seçkisi var. Sonsuz bakery seçkisi var. İçecekleri zaten hani meyveli smoothie'leri var. Sebzeli smoothie'leri var. Toparlamak gerekirse ben üçünü de çok seviyorum. Üçünü de hani çok özledim. Tek bir problem olabilir belki. Şöyle bir konu o da. Bir şeyler aldınız mesela, yiyecek çok yer yok. Kapının önünde yenmesine izin vermiyorlar. Yani nerede yiyeceğim ben bunu? Belki öyle bir alan yapsalar çok daha iyi olurdu. Giderseniz benim yerime de gezin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Japonya ile ilgili merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videomu onunla alakalı yapabilirim. Ve beni takip ederseniz, kanalım çok yeni. Abone olursanız, destek olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hiçbir yerde çöp yok. Dışarıda da çok güzel bir araba varmış. Onu da... Güzel aslında, hepsi katkısız falan yapıyorlar da kokuları beni biraz gerdi artık. Şöyle her çeşit soğuk kahve falan var. Güzel yani. Burası dondurulmuş dondurma kısmı. Kahve falan yapıyor. Herkes kendine karışım hazırlıyor. O dediklerim böyle çeşit çeşit smoothie, dondurulmuş meyveleri var.